Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şehirler arası turlarda bisiklet ve otostopu kıyaslayacağım. Hem bisikletle hem de otostopla şehirler arası turlar yaptığım için yolda yaşadıklarımdan yola çıkarak bir değerlendirme yapayım dedim. Son zamanlarda daha çok otostopla gezdiğim için önce otostopun avantajlarıyla başlayalım. Tabii ki de daha hızlı bir şekilde ve yorulmadan neredeyse daha fazla rota geziyorsunuz. Onun dışında soğukta çok beklemiş olsanız bile araba geldiğinde arabanın içinde ısınıyorsunuz. Ya da hani böyle çok sıcak bir havada otostop yapıyorsanız kliması olan arabaya denk geldiğinde serinliyorsunuz filan. Bisiklette pek mümkün değil bu. Dışarısı sıcaksa yanıyorsunuz, soğuksa üşüyorsunuz filan. Onun dışında yeni kişilerle tanışıyorsunuz. Güzel oluyor. Yani bazı kişilerin muhabbeti iyi sarıyor filan. Sonradan onlarla hani arkadaş olarak kalıp devam ediyorsunuz. Güzel oluyor. Onun dışında bir de bazen direkt rotayı falan değiştiriyorsunuz. Mesela adam denk gelmişti bize bir tane. Hani başka yere gidecekken adam Kars'a gidiyormuş. Bize dedi ki ne yapacaksınız orada? Gelin Kars'a falan. Hem de çalıştığı yerde yer ayarladı bize bedavadan. Güzel konaklamıştık öyle. Kars'ı falan da gezmiş olduk. Yani ne zaman öyle Kars'a gideceksin. Böyle güzel avantajları var tabii ki de. Hani otostop olmasa bu kadar şehir gezebilir miydim? Gezemezdim. Yolu hani enerjini yolda değil rotada harcıyorsun. Öyle daha güzel oluyor. Tabii bu kadar avantajı olduğu gibi dezavantajları da var. Şu zamana kadar hani bana bir şey olmamış olsa bile sonuçta tanımadığınız etmediğiniz kişilerin arabası. Hani bir şey gelebilir başınıza. Onun bir garantisi yok. Çoğunlukla hep iyi insanlar denk geldi bana. Yolda yardım etmeye çalışanlara, yolda kalan kişilere falan. Zaten daha önceden kendileri de otostop yapmış kişiler falan gençliklerinde. Öyle kişiler denk geliyor çoğunlukla. Ya da hani böyle köylü rotanın şeyine götürüyor sizi falan. Köy kısmına kadar götürüyor ya da rotaya kadar direkt götürüyor sizi. Öyle hoş oluyor. Ama tabii bu bir şey olmayacağı anlamına da gelmiyor tabii. Bir de hani illa size direkt fiziksel bir zarar verme vesaire değil. Kiminin hani muhabbeti rahatsız edici oluyor filan. Çok fazla soru sorabiliyor. Gereksiz sorular sorabiliyor. Öyle gereksiz rahatsız edici sorular dışında tabii ki bir de araba kullanma olayı var. Hani direkt size zarar vermese bile araba kullanmayı bilmeyen insan da çok fazla gerçekten. Denk geliyoruz bazen öyle arabalar hani yolda korkutucu oluyor direkt. Bir tane abiye denk gelmiştik. Yaşlıca bir abiydi. Gözlerinde sıkıntı varmış. Adam kendi şeridinden taşıyor. Öteki şeritlere falan gidiyordu. Arabalar korna basıyordu. Bayağı korkutucu bir yoldu. O bir de orada bir tane şey direğinde durdu. Trafik ışığı zannetmiş o şey direklerini. EDS direğinin önünde durdu. Millet korna çalıyor filan adama baya. O korkutucu bir yoldu mesela. Sigara içmiyorsanız yolda bol bol sigaraya maruz kalacaksınız. Bir de bazı yerlerde böyle ıssız yerlere denk geliyorsunuz. Orada böyle bayağı araba beklediğiniz oluyor. Sırtınızda eşyalar filan soğuyor hava filan vesaire. O durumlar dezavantaj olabiliyor. Bir de hani benim gibi doğa rotası gidiyorsanız hele hiç karanlığa kalmamanız lazım. Öyle neredeyse sıfır araba geçtiği alanlar oluyor bayağı. Yürüyorsunuz bir de böyle sırtınızda eşyalarla doğa rotasında filan. Tehlikeli durumlarda kalabiliyorsunuz öyle. Otostopun avantajını dezavantajını bahsettikten sonra şimdi gelelim bisiklete. Ben böyle başkasının arabasına rahat etmem, kendimi güvende hissetmiyorum falan ya da hani başkasının muhabbetini çekemem, ben kendimi yoldayım diye düşünüyorsanız bisiklet daha iyi tabii ki o yönden. Bisikletin kendi gücünde gittiğin için ekstra sporunu da yapıyorsun. Hani bisikletle bir yere giderken aldığın hazla apayrı mesela böyle. Gidip otostopla o kadar şehir gezeceğime birkaç tane şehir gezerim bisikletle daha iyi diye düşünebilirsiniz. O düşünceyi de aynı ben de öyle düşündüğüm zamanlar oluyor. Bazı doğa rotalarına falan da çıktığımda böyle bisikletle gittiğimde aldığım zevk apayrı bir şey oluyor böyle. Çok yoruluyorsun, çok yamuluyorsun falan ama o rotaya gittiğin anda böyle bir kendinden geçiyorsun. O yönden güzel. Bir de yani böyle yolu daha detaylı, daha yavaş görüyorsun. Karanlığa kalacağında bir anda bir yere çekip gidebiliyorsun. Hani böyle ben buraya kurulayım artık karanlıkta çok sürmeyeyim falan diye. Yeni yerler keşfedebiliyorsun bisikletle. Öyle başka alakasız bir yere gittiğimde denk geldiğim yerler olmuş. Daha bakıyorum hani orada bir gölet varmış. Dur o gölete de gideyim. Planımda olmayan bir rotaya da gidip keşfettiğim yerler de oldu öyle. Bisikletin öyle bir sürü avantajı var. Verdiği zevk en önemlisi tabii ki yani bisikletten aldığın keyif falan müthiş. Bacakların o yorulması, vücudun yamulması falan derken akşam da güzel uyunuyor tabii.
Bazen yorgunluktan bile uyunulmuyor böyle bacak ağrısından falan ama çoğunlukla güzel uyutuyor bisikletle iyice sürdükten sonra. Öyle güzel avantajları var bisikletinde. Bisikleti çok sevip etsem de maalesef bazı dezavantajları da var tabii ki. Hani beklenmedik hava koşulları olabilir. Bazen öyle aşırı rüzgarlı olduğunda bisiklet çok yavaş kalıyor böyle. Gidemiyorsunuz bile. O zamanlarda da karanlığa kalırsınız ya da gideceğiniz yere yetişemiyorsunuz filan. Karanlıkta da böyle hani görünmeme ihtimali olduğundan kaynaklı olarak insanın durası geliyor. Çok gidesi gelmiyor karanlıkta. Sonuçta hani şehirler arası giderken tırlar oluyor, kamyonlar oluyor arabalar dışında ekstra olarak. Onlar da sıkıntı. Zaten çok rüzgarlı bir havada yanınızdan tır geçince o tır da altına çekiyor böyle. Çok zorluyor sizi. Yağmur yağsa zaten o da bisiklet için çok tehlikeli. İnce tekerli filansanız kayıyor mayıyor tekeriniz. Hava durumları bisikleti böyle etkiliyor. Zaten güneş apayrı sıcak. Yüksek bir yokuş çıktığınızda bir de hava çok sıcaksa yamuluyorsunuz iyice böyle güneş yakıyor. Güneş yanmaması için uzun giyebilirsiniz. O da sizi sıcaklatıyor bu sefer. Bisikletin öyle hava durumuna karşı da çok kötü yönleri var tabii. Özellikle böyle çok uzun tur yapacaksanız böyle. Ekstra yoruyor. Bisikletin bir şeyi bozulabilir. Mesela Kocaeli'ye çıkarken benim aktarıcım kırılmıştı. Aktarıcıyı yani ben nasıl düzelteyim? Teker meker patlasa halledeceğim de. Aktarıcının kırılması beni bayağı yamultmuştu. Sonra oralardan trafik polisinin yanına gidip telmel alıp telle şeye bağlamıştım. Alttaki demire bağlamıştım aktarıcıyı. Yani birinci viteste falan zar zor gidebilir bir hale getirmiştim bisikleti. Yokuş çıkamıyor ama hani en azından düz yolda gidebiliyor böyle. Bazı yokuşları da elde götürüp yokuş aşağılarda bisikletle yokuş aşağı iniyordum falan. Bayağı ittira kaktıra zor bir yer bulana kadar hani öyle. Bir yer bulana kadar zorlaya zorlaya götürmüştüm bisikleti. Hani ıssız yerde olunca bir de böyle şeyler sıkıntılar ekstra sıkıntıya sokuyor. Bir de arabalar çok fazla bisiklete saygısı yok. Şehirler arası yollarda bile filan. Büyük problem. Öyle gidip sizi korkutmak için bağıranlar edenler oluyor. Ya da aşırı hızlı yanınızdan bilerek geçenler oluyor. Böyle korna basa basa korkutmak için. Destek için korna basanlar falan da oluyor. Onlar ayrı onu anlıyorsun da. Öyle yanından dibinden geçerken korna basa basa böyle çok sıfıra sıfır gidip seni korkutmak için yanından geçenler de oluyor. Yollarda cam kırıkları, mam kırıkları da çok oluyor. Bir aniden tekeriniz patlayabilir yani. Teker patlaması da hani kolay yapılabilir bir şey ama çok can sıkıcı uzun yollarda. Çünkü bir planınız var. Belli bir saatte gitmeyi planlıyorsunuz oraya. Onu aksatıyor yani. Onun dışında bir de köpekler tabii. Özellikle bu köylere, möylere yollarına falan girdiğinizde ya da böyle şehirler arası yollarda salınmış köpekler var. Onlar büyük sıkıntı. Saldırıyorlar bisiklete. Hani ya bisikletten indiğinizde bile bazen hala şey yapmaya devam edenler de var. Hani durduk yere sizi indiriyor. Daha kötüsü yokuş aşağıda inerken bir köpek saldırırsa o daha böyle büyük problem. Bisikletten hani hemen durdurup inemeyebilirsiniz. O tarz dezavantajları da var yani maalesef bisikletin. Böylelikle hem bisikletin hem de otostopun avantajlarına dezavantajlarından bahsettim. Hani siz de tabii kafanızda oluşmuştur bir şeyler. Daha öncesinde yapmamışsanız ya da yapanlar onlar da belirtebilir bize. Hangisi daha güvenli ya da hangisini de daha tercih edersiniz falan diye. Bisiklet mi otostop mu diye şehirler arası turlarda. Eskiden ben de hani biz daha çok bisikletle eden biriydim. Şehirler arası turları olsun. Şehirlerin içerisindeki uzak noktaları olsun. Hani böyle neredeyse şehir kadar uzak bölgelere bisikletle giden biriydim. Sadece böyle ara ara ufak tefek rotalarda falan otostop yapıyordum. Yani şehir içerisi gibi bir şey oluyordu o da. O öyle yapıyordum yani. Sonra bir ara Karadeniz turuna çıktım. Otostopla ilgili ön yargılarım öylelikle biraz daha kırıldı. Orada bayağı yardımcı oldular. Güzel geçti. Kış olmasına rağmen, soğuk havalara rağmen güzel bir turdu yani. Onun da videoları zaten var YouTube'da, kanalımda. Orada hani tırını bile bırakıp giden adam olmuştu. Tırında yatmıştım filan. Kendisi evine gitti. Tırını bana bıraktı filan. Bayağı eğlenceli, güzel geçmişti Karadeniz turu da. Yani beni daha çok otostop yapmamın da şey yaptı böyle. Yolunu açtı. Yoksa hala çekiniyordum otostoptan filan. Tabii gene hala çekinerek yapıyorum ama sonuçta eskisine kıyasla daha iyi bu konuda. Ya ikisinin kıyasına gelecek olursak ya bence hani güvenlik hemen kafa kafaya gidiyor. Sonuçta bisikletle giderken araba çarpma ihtimali çok yüksek. Yolda köpek de saldırabiliyor filan.
Otostopta hani birisi bir şey yapabilir ama bana olmadı. Bir de hani şehirler arası yollarda falan adam bir anda ne yapacak? Hani ıssız bir yol olsa bir ihtimal düşünürüm de tabii gene her türlü sıkıntı ne olur ne olmaz da. Bisiklette yolda bisikletine bir anda bir şey olabilir. Bir şeyler kırılabilir falan. Düşebilirsin, bir yerin sakatlanabilir. Köpek falan saldırabilir. Araba çarpma ihtimali de yüksek. Tabii otostopta bindiğin arabada dediğim gibi bazen cidden arabayı sürmeyi bilmeyen kişiler çok denk geliyor böyle. Korkunç yolculuklar yapıyorsunuz. Basa basa gidiyorlar ama kullanmayı da çok bilmiyorlar. Kurallara da çok uymuyor falan bazıları. Derken ikisi tane güvenlik açısından birebir denebilir. Otostopun avantajı sonuçta hızlı olması. Daha çok şehir gezebiliyorsun öylelikle. Bir tane vakit önemli. Gidip bisiklet süreceksen çok vaktin varsa sürülebilir tabii. Çok daha güzel olur abi bisikletin sürülmesi. Hani böyle belli kısıtlı vakitlerin varsa otostopla daha hızlı şekilde o şehirlere ulaşıp gidebilirsin. Bir de güzel yanı yollarla uğraşmıyorsun. Yani rotalarda yürüyerek geçiriyorsun vaktini. Bisiklette hem yolu gidiyorsun hem bir de rotasını da gideceksin. Bir de her rotada şey yok. Böyle hani bisikletini sokamazsın her rotaya. Hani bisikletini koyacağın yer de önemli. Bisikletini bir çalınabilir. Her şey olabilir. O da büyük problem. Bir de tabii şey de var. Otostopu hani birileriyle yapabiliyorsun arkadaşlarına falan. Hani bisiklette yapacak kişinin de senin gibi kondisyon olması lazım. Bisikletin neredeyse seninki kadar iyi olması lazım falan derken öyle hani ihtimalleri de düşürüyor gitgide. Ama tabii ekip bulup bisikletle yardırırsan bir de vakitleri uyacak falan o süper olur. O ayrı mesele de. O ekibi bulamazsan da hani otostopla birkaç kişiyle gidebileceğin yerler çok daha fazla olur yani. Sonuçta herkes senin şeyine ayak uyduramayabilir. Kondisyonuna, bacak gücüne filan. Otostopun öyle de avantajları var. İşte öyle yani hani ne kadar daha çok bisikleti sevsem de bisikletli olsam da böyle bir kıyaslama yapayım dedim. Şu an için otostop bende bir tık daha önde. Hani çok daha fazla şehir gezdiğim için bir tane otostopa olan şeylerim gittiği için kafamda. Öncesinde hani ben de çekiniyordum ediyordum bayağı. O çekinceler daha da azaldı. Sonuçta bisikletinde şeylerini gördüm hani sıkıntılarını. Aynı seviyede güvenlik sorunları var bence. Ondan dolayı yani daha çok otostopla da gitmeye başladım. Şu an için otostopta bir tık önde. Tabii siz de görüşlerinizi belirtin. Bisiklet mi, otostop mu ve neden? Daha fazla video için görüşürüz.